Merhaba değerli arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu kehribar deldiğim tezgahımın üzerine bakın şunları delmiştim. Evet. Bunların üzerine arkadaşlar ihtiyaç duyabileceğiniz, her an karşılaşabileceğiniz bir durumdan bahsetmek istiyorum. Nitekim bir arkadaşımız bu durumla karşılaştı ve bunun için bir video çekme ihtiyacı duyuldu. Başka zamanlarda bununla ilgili video yapmıştık ama şimdi gösterebilmek için sizinle yeni bir video yapalım. Konu neydi arkadaşlar? Konumuz şu. İmamenizden çıkan çoklu iplik ya da kalın iplik burada düğüm atılması gerekiyor. Bu düğüm atmamız gereken yer çoklu iplik ya da kalın iplik olduğunda düğüm attığımızda düğüm kocaman olacaktır. Haliyle mesela şuraya çok büyük bir düğüm gizleyici kullanmanız gerekir ki düğümünüzü kapatsın. Ama siz mesela daha ufak bir düğüm gizleyici kullanmak istiyor olabilirsiniz. Bunun için bu düğümü nasıl küçülteceğiz, nasıl daha küçük düğüm atabiliriz onu göstereceğim. Hepinizin işine yarayacağını düşünüyorum. Şimdi göstereyim. Önce normal bir tesbihten burasının tabii ki hayali olarak tesbih olduğunu düşünün. İmameden sonrası önemli çünkü. Tesbihi dizilmiş oluyor zaten. Şimdi buraya düğüm atacağız ve kalınlığını bir görelim. Şöyle imamenin deliğine bakalım. Bakın şu uca bir tane düğüm atacağım. Diyelim ki tespihimizden böyle çoklu ip çıktı. Kalın oldu. Şöyle bir düğüm attığımızda neler olduğunu görelim. Düğüm kocaman oldu. Bakın topladık. Şimdi keselim hatta. Şöyle. Ucunu da yakalım. Birleştirelim. Bayağı kocaman bir topuz oldu arkadaşlar. Normalde bunu kapatmaz arkadaşlar. Çok büyük buna. Ağzından zor giriyor. Açsak bile çok açık olanı var. Daha açık olanı var. Açsak bile kapattığımızda biraz kapatayım ben sizin için. İnşallah uğraştırmaz bizi. Bakın daha da kapanmaz arkadaşlar. Düğüm çok büyük. Bu böyle açıkta kalacaktır. Biraz eğer biraz büker, biraz çakmakla küçültmeye kalksak biraz daha girer ama bunun ağzı yine açık kalacaktır. Çok kocaman bir düğüm gizleyici kullanmanız gerekir. Bunu ben bir çıkarayım. Evet. Çok daha büyük bir düğüm gizleyici belki bunu kapatır. Hatta bu bile yetmiyor arkadaşlar. Düşün o kadar çoklu ip. Bu bile kapatmaz belki. Şöyle kapatmaya çalışayım bunu. Bunun da halkasını kesmiştim. Bakın girmiyor bile içine. Çok büyük. Bunu böyle düşünecek olursak bakın şimdi çektiğimizde şöyle imamenin önünde düşünecek olursak epey kaba bir düğüm gizleme kullanmamız gerekiyor. Bakın. Bu bile kapatmıyorsa kaba bir düğüm gizleyici kullanmamız gerekiyor. Bundan daha büyük. Burada da çok kaba gözükecek. Şimdi bunu nasıl küçültelim, nasıl küçük düğüm atalım, daha küçük düğüm gizlemeyi nasıl alır içine onu göstereyim arkadaşlar. Çoğunuz biliyordur. Ama ben yine de şunu kesip alayım şuradan. Attık buraya. Şimdi diyelim ki tesbihimiz böyle, imamemiz de böyle, püskülümüz de ipimiz de böyle kalın diyelim mesela. Şimdi arkadaşlar bunun içinden bir ya da iki ip alabilirsiniz. Şöyle bir ya da iki ipi ayırın. Fark etmez. Düğüm ne kadar ince olmasını istiyorsanız o kadar az ip alın. Bakın şöyle yapacaksınız. Ayırdınız. Burası böyle. Parmağınızı buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Buna şununla düğüm atacağız. Şunu döndüreceğiz. Bakın döndüreceğiz. Alttan getirip ortadan alacağız. Tek taraflı böyle düğüm atacağız arkadaşlar. Bu düğümün özelliği şu arkadaşlar. Bu takılıyken
tesbihinizin bir tarafını çekerseniz bir tarafı hareket edecektir. Şu ikisi bir tek hareket etmeyecek. Diğer iplerin hepsi hareket edecektir. Yani bir uzatıp kısaltabilirsiniz. Tabii şansınıza biri bir taraftan, diğeri öbür taraftan gelmediyse yani öyle bir durum da var. İkisi aynı taraftan geldiyse bir tarafı çektiğinizde kısalacaktır. Tabii biz mesela bu uçları kesmeden önce ayırıp yapsaydık ikisini de aynı taraftan seçmiş olurduk. Bir daha göstereyim. Onlar önemli değil. Bir daha göstereyim. Ben bu düğümü bir daha açayım size. Bildiğiniz yarım düğüm atıyoruz. Tesbihin tamamını değil de iplerin tamamını değil de arkadaşlar bir kısmıyla düğüm atıyoruz. Evet. Tekrar yapalım. Çok basit arkadaşlar. Normal düğüm atar gibi atıyoruz. Ama tabii bunu kendi içinden geçiriyoruz. Bakın böyle kendi içinden, bir de bunun içinden geçecek. Kendi içinden geçecek. Kendine düğüm atıyoruz. Hani buraya bırakıp düğüm atmayın sakın. Bu tarafta olacak. Buraya bırakıp atarsanız böyle arkadaşlar bu olmaz. Bakın bu olmaz. İçeri doğru kayacaktır o. Kendi üstünden atacaksınız. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. İpi burayı bırakmayın. Burayı bırakmayın. Düğümü atın. Şöyle ortadan geçirin. Bak bir taneyle gösterdim. Şöyle bunu da biraz yukarıdan yapayım ki pay olsun. Tamam. Düğümümü attım. Bakın bir taneyle düğüm attım. Bir tane. Şimdi iplerimin gergin olduğundan emin olayım. Tesbihinizin iplerinin hepsinin gergin olduğundan emin olun arkadaşlar. Çünkü bunu kastırdığınızda bir tarafını gevşetebilir. Hepsinin gergin olduğundan emin olun. Bakın böyle tutarak yapın. Bu çok önemli. Böyle gerdirin. Bu alttakiler gerdirilmiş oluyor. Siz de üsttekini de gerdiriyorsunuz. Çok aşırı abanmanıza gerek yok. İpi kesiyoruz. Bunu kaynatıyoruz buraya. Sistem bu arkadaşlar. Hatta tam gerilmediyse de yine bunu böyle düğümün altından çekip tam gerdirebilirsiniz. Bundan sonrası şu arkadaşlar. İpi kesip yakmak kalıyor. İpimizi kestik. Şurayı görün. Yaktık. Diğer ipin kalan düğüm attığımız ipin üstüne doğru sıvıyoruz arkadaşlar. Sıvamasanız da hiçbir şey olmaz. Bakın küçücük bir düğümümüz olmuş oldu. Şimdi az önce hiç içine girmeyen, bakın çok rahat içinde kayboluyor. Hatta şu küçüğü bile alma durumu var. Deneyelim mi? Evet. Bakın bunun bile içine girdi arkadaşlar. Hatta kapatayım. Bir büyüğünü boş ver. Çok daha küçüğü bu. Tamamen kapattı arkadaşlar. Düğüm gizleme imamenin deliğine girecek neredeyse. Gördünüz mü aradaki farkı arkadaşlar? Az önceki ip o kadar kalın oldu ki tesbihi çekilmeyecek hale getirdi. Yani çok kaba duruyor. İnsan eline alamayacak hale getirdi. Ama bu ne kadar incelttik gördünüz mü? İstediğimiz düğüm gizlemeyi takabilecek hale getirdik. Evet arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Videoları takipte kalın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.